Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 3 ülkeden biri olan Letonya'nın başkenti Riga'dayım bugün. 13 Temmuz 2025. Sabah saat 10-10.30 gibi havalimanına indim. Araç kiraladım. Şehir merkezine geldim. Kendimi otele attıktan hemen sonra bu orta çağdan kalma şehri dolaşmak için hiç dinlenmeden sokaklara attım kendimi. Görmüş olduğunuz Doma Katedrali diye geçiyor. Baltık ülkelerinin yani Estonya, Letonya ve Litvanya'nın en büyük katedrali olma özelliğine sahip aynı zamanda. Ve şöyle bir ilginç bir bilgi de var. Dünyanın en büyük ikinci orguna da sahipmiş bu katedral. Şu an Rigalıların kendi şehirlerini ikiye böldükleri tampon bölgedeyim. İçinde bulunmuş olduğum alan Yeni Riga olarak adlandırılırken görmüş olduğunuz surların arkası Eski Riga olarak adlandırılıyor. Yani kendi dillerinde Vek Riga, Old Riga olarak tanımlıyorlar buraları. Bu surlar 1200 yılların başlarında yapılmış. Zamanın savaş tehditlerine karşı inşa edilmiş surlar. O zamanlar tabii şehrin dört bir tarafını sarıp sarmalarken şu an sadece çok küçük bir bölümü ayakta kalabilmiş. Gördüğünüz gibi simgesel de olsa toplar, tüfekler hala duruyor. Şehri koruma amaçlı. Vekriga dedikleri Eskişehir diye tabir edebileceğimiz bölgedeyim. Görmüş olduğunuz surlar 1200'lü yılların başlarında inşa edildiklerinde yaklaşık 8 tane kapıları varmış. Tabii surların yıkılmasından da kaynaklı olarak bu 8 tane kapının ne yazık ki 7 tanesi günümüze kadar ulaşamamış. Günümüzde sadece bir tane kapı mevcut ve o kapı İsveç kapısı diye adlandırılıyor. İşte burada birazcık eğlenceli oluyor. Çünkü bu kapıya İsveç kapısı denmesinin 3 tane hikayesini buldum. 3 tane rivayet buldum ben. Bakalım siz bunların hangisini daha çok benimseyeceksiniz? Hangisini daha inandırıcı bulacaksınız? Rivayetlerden bir tanesi şudur ki İsveç ile Letonya savaştalarken İsveç bu surlardan bir delik açıyor ve şehre giriyor. Daha sonra şehri işgal ediyor. Ve bu sebeple açmış oldukları bu deliğe İsveç kapısı adı veriliyor. İkinci rivayet de şudur ki Ruslarla İsveçliler 1700'lü yıllarda savaşıyorlar. İsveçliler savaşı kaybediyorlar. Fakat Ruslar İsveçlilerin çok cesurca savaştıklarını düşünüp İsveçlilerin kendi ülkelerine dönmeleri için bu kapıdan çıkış izni veriyorlar. O günden beri de bu kapıya İsveç kapısı deniyor.
Gelelim son hikayeye. Bir aşk hikayesi. İsveçli bir asker ile Rigalı bir kız arasında yaşanılan bir aşk hikayesi. Savaş yılları. Birbirlerini görüyorlar. Birbirlerinden hoşlanıyorlar ve aşık oluyorlar. Ama o yıllarda böyle bir şeye asla izin verilmeyeceğini bildiklerinden de yasak bir aşk yaşıyorlar. Gizli gizli görüşüyorlar. Çok da fazla görüşemiyorlar. Çünkü aşıklardan bir tanesi surların bir tarafında yaşarken diğeri ise diğer tarafında yaşıyor. Ve surların kapıları öyle her anda açılmıyor. Sabahları güneşin doğuşuyla birlikte açılan sur kapıları akşam değinde güneşin batışıyla kapanıyor. Günlerden bir gün yine sözleşiyorlar görüşmek üzere. Tam da İsveç kapısının önünde. Kız geliyor fakat erkek gelmiyor. Akşam oluyor, kapı kapanıyor fakat kız hala dışarıda. Sevgilisi hala gelmemiş. Sevgilisini görmek istiyor. O yüzden kapıya yelteniyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Fakat İsveç askerler bu durumun farkına varıyorlar ve kızı görüyorlar. Kızı alıyorlar, dönemin yetkilisine götürüyorlar. Dönemin yetkilisi bu işe çok sinirleniyor ve böyle bir şey bir daha yaşanmasın diye, millete de ibret olsun diye kızı bu görmüş olduğunuz surların üzerindeki kulübeye hapsediyor. Ve o günden bugüne, tabii ki de rivayet doğruluğunu bilemem, buradan geçen çiftler oradaki kızın İsveçli askere hala fısıldayarak seni seviyorum dediğini duyarlarmış. Şimdi ben bunun doğru olup olmadığını bilemem ama günümüzde erkek ile kız buradan geçerlerken kız arkadaşı erkeğe sen o fısıldamayı duyuyor musun diye sorduğunda erkeğin hayır duymuyorum dediğini ben sanmıyorum. Bu şekilde de rivayet o günlerden bugünlere kadar süre gelebilmiş. Günaydınlar. 14 Temmuz 2025. Güneşli bir Riga sabahında sizlerle tekrar birlikteyiz. Sabahleyin uyanıp arabamı park ettiğim yere geldim. Pazar günleri bu arada Riga'da araçınız varsa, eğer araç kiralamışsanız Riga'da pazar günleri aracınızı park etmek bedava. Yalnız pazartesi günü tabii ödemeler başlıyor. O yüzden şöyle bir makineye geldim. Benim aracımı park ettiğim yerin yakınındaki makine. Hangi bölgede olduğunuzu zaten makinenin yan taraflarında görebiliyorsunuz. Ben şu an A bölgesindeyim. A zondayım. Saatlik olarak ücretler değişiyor. A zon, B zon, C zon, D zon diye. Arabamın ödemesini yapmak istedim birkaç saatliğine. Ödemeyi yaptım. Ondan sonra tabii ki de normalde fiş verirler. Siz de gider arabanın camına koyarsınız bu fişi. Ama burada bu ülke çok dijitalleşen bir ülke olduğu için devlet dairesi işlerinin yaklaşık %98, %99'unun tamamıyla dijitalleşmiş olduğu bir ülke olduğu için size asla bir fiş vermiyor bu alet. Ekranda QR kodu çıkıyor ve bu QR kodunu kameranızdan okutup fişinize ulaşabiliyorsunuz. Bunun bilgilendirmesini yapmak istedim çünkü çok ilginç geldi. Daha önceki gezilerimde böyle bir şey görmemiştim. Sizinle de paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz bu özgürlük heykelinin hemen yakınında Letonya'nın ulusal opera binası var. 1863 yılında inşası tamamlanmış ve mimarı ise Baltık bir Alman olan Ludwig Bonstedt'miş. Burada bir opera izlemek isterseniz Eylül ile Mayıs arasında performanslar sergileniyormuş. Onun dışında herhangi bir performans sergilenmiyormuş burada. Burada da sanat müzesini görüyorsunuz. Ulusal Sanat Müzesi. Saat birazcık geç olduğu için giremiyorum içine ama gezilmesi gereken yerlerden biridir. Çok mu şey istiyorum ülkemizin şehirlerinin de içlerinde, ortalarında, merkezlerinde, sağında solunda böyle parkların, böyle bahçelerin, insanların nefes alabilecekleri noktaların olmasını talep ederken çok mu şey istiyorum gerçekten?
sokak aralarında dolanırken karşıma bu St. Peters Kilisesi çıktı. 123 metrelik bir çanı varmış. 15. yüzyıldan kalma bir ortaçağ kilisesi. St. Peters Kilisesi'nin hemen yanında Bremen mızıkacılarını görüyoruz. Bremen mızıkacıları biliyorsunuz normalde Almanya'nın Bremen şehrinde yer alıyor. Ama Almanlar 90'lı yıllarda Letonya'nın bağımsızlığını kazandığı yıllarda Letonyalılara hediye olsun diye, Rigalılara hediye olsun diye göndermişler bu heykeli. Bunun arkasında yine başka bir hikaye var. Aslında sadece Letonyalılara değil, Almanların kendilerine de göndermiş oldukları bir hediye. Nasıl derseniz bu Bremen mızıkacıları Hansa Birliği tarafından gönderilmiş. Almanya'nın Hanseatic Birliği tarafından gönderilmiş. Hansa Birliği diye çevrilmiş Türkçemize. Bu Hansa Birliği Almanya'nın kuzey şehirlerini kapsayan ve Almanya'nın dışındaki Almanları kapsayan ve Almanların kendi çıkarlarını gözeten bir birlik. O yüzden tekrardan düşünün derim, yani sadece Letonyalılara mı gönderilmiş bu hediye, yoksa Almanların kendi aralarında birbirlerine gönderdikleri bir hediye de olabilir mi acaba? Şehrin sokaklarında dolaşırken görebileceğiniz bütün binalar sizi kendilerine hayran bırakabilirler. Gerçekten çok güzel inşa edilmiş binalar. Sadece Riga'nın, sadece Letonya'nın değil, Avrupa'nın en büyük pazar yerini görüyorsunuz şu an. Toplamda 5 bölümden oluşuyor burası ve 72.300 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Bölüm dedim, yalnız Almanlar burayı ilk kurduklarında hangar olarak kullanıyorlarmış. Savaş yıllarında kendi zeplinlerini muhafaza etmek için kullandıkları hangarlarmış buralar. 1922 yılında tasarlanmış burası. 1924 yılında inşasına başlanmış ve 1930 yılında da inşası tamamlanmış. Tabii o zamandan bu zamana Soğuk Savaş dönemi de bittikten sonra buralar pazar yerine dönmüş ve 98 yılından itibaren de Riga'nın Dünya Mirası listesine hediye etmiş olduğu iki yerden de biri olmuş. Riga, Daugavas Nehri dedikleri bu nehrin hemen kıyısına inşa edilmiş şehir. Tabii bugün pazar yeri olarak kullanılan bu 5 bölüm, bu 5 hangar da aynı şekilde. Fakat buranın lokasyon olarak çok önemli bir yere sahip olmasının bir diğer sebebi hem otobüs terminallerinin hem de tren istasyonunun hemen yanı başında yer alıyor olması. Yaklaşık 3000 standı bulunan bu devasa pazar yerine yıllık bazda bakıldığında günlük ortalama 80.000 ila 100.000 ziyaretçi geliyormuş. Hadi bakalım biz de girelim.
1980'li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağılırken 3 Baltık ülkesi de eylem yapma kararı almışlar kendi bağımsızlıkları için. 89 yılında Estonya'nın başkenti Tallinn'den başlayarak Letonya'nın başkenti Riga'ya, oradan da Litvanya'nın başkenti Vilnius'a kadar toplam 600 kilometrelik bir hat boyunca insanlar el ele tutuşmuşlar. Çok ses getirmiş tabii ki de bu eylem ve bu eyleme de şarkı devrimi demişler. Bu şarkı devrimi sonunda 1991 yılında bu 3 Baltık ülkesi de bağımsızlıklarını ilan etmişler. 91 yılında bağımsızlıklarına kavuşan Baltık ülkeleri 2004 yılında Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye olmuşlar. O zamandan beri de para birimleri hep Euro.